Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin seyyidil evvelin ve ahirin. Meded ya Resulü, meded ya Sadat ashabı, meded ya meşayihina. Destur Mevlana Şallah Fazla Sayın Muhammed Hakkani. Meded tarikatuna as-suhba vel hayr fil cem'iyye. Mübarek Ramazan ayının vazifelerinden biri yapabilen için İtikaf. İtikaf Ramazan'ın son 10 günü olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu hiç kaçırmazdı. Zaten mübarek evi mescidin bitişiydi. Ama olduğu vakit, itikaf olduğu vakit yatacak eşyalarını getirirdi. Zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in öyle çok bir şey yoktu. Bir cilte vardı, üstüne yatar. Örtecek şey vardı. Bir de abdest alma şeyler vardı. Onları getirirdi Mescid-i Nebevi'ye bir kenarda. Orada 10 gün itikaf ederdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ona vacibat, farzdı. Artık o Peygamber Efendimiz'in şeyleri, vazifeleri daha değişik. Ona emrolan şey bize değil de yani onun yaptıkları sünnet olarak farzlar belli, şeyler belli, vacipler belli. Ondan kalanı sünnettir. O itikaf yapmak sünnettir. İtikafta 10 gün normalde oluyor. Yani son Ramazan'ın son 10 günü. Son 10 günü itikafa niyet eder. Mesela bu geceden olabilir. Çünkü takvime göre 29 yapmışlar bu sene. 10 gün olacaksa bugünden, bu akşamdan girmesi lazım. Akşam namazdan sonra itikafa niyet ettim diye şey yapar. Bir mescid, hele 5 vakit kılınan mescid olması lazım. Hanımlar için de evden bir odayı tahsis ederler. O odada ibadetini yapar ama gene tabii kendi işlerini yapabilir. Konuşmakta zaruri olanları konuşabilir. Yani öyle yalan dolan filan söylemeye zaten Ramazan'da olan herkes için yapmaması lazım şeydir. İtikafta oradan daha fazla. Yiyecek de normal yiyecek. Bazıları zanneder ki itikaf halvet gibi sırf mercimek yiyeceğiz. Başka şey yemeyecek. Bu normal. Ne yenirse o da yiyebilir itikafta olan dedi. Ama işte oturduğu yerde mescitte olsa mescidin avlusunda ya yenecek yerde gene itikafına devam eder yani iftar, sahur onlar yapması lazım. Çünkü sahurdan iftar onlar berekettir. Onları yapmasa şeyden mahrum kalır. Sevabından mahrum kalır. Günaha girmez tabi de günah işlenmiş olmaz. Sevabından mahrum olur. Bazı insanlar sahur yapmıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahur yapın dedi. Bir yudum kalkıp da bir yudum su içsen bile sahur yerine geçer. O da mühimdir. Yani kalkıp da sahur yapacağım diye ziyafet çekmen değil. Yani istersen ziyafet çekersin, istersen bir lokma, bir yudum su alırsın. O da sahur yerine geçer. İtikaf dediğimiz gibi 10 gün olur. Daha az da yapabilir insan. İstediği kadar isterse 3 gün yapsın, isterse 5 gün yapsın. Hatta oradan itikafa girmeyen insan her camiye girdiği vakit
bu itikaf için niyet ettim. Bu camide durduğum sürece itikaf etmeye niyetledim. Nevetil itikaf deyip o da itikaf yerine girer. Yani onun için herkes niyet etsin. İtikaf akşam her camiye girdiği vakit, namaza girdiği vakit itikafa niyet ettim de niyet etsin. O büyük bir fayda olur. Allah'ın büyük lütfudur o. Ona da nasip olur. Peygamber Efendimiz'in sünnetinden sevabından nail olur. Allah mübarek eylesin. Allah daim etsin inşallah. İtikaf eden zaten yani bir her şeyde memlekette birisi itikaf etmesi lazımdır. İnşallah oluyor, çoğu insan itikaf etmeyi seviyor, giriyor. Bazıları her sene girer, bazıları bir defa girer, bazıları yani ayda, birkaç senede bir girer. Ama dediğimiz gibi niyet her gününüz için camiye itikafa niyet etmek güzel olur inşallah. O sevabından nail olmuş oluruz inşallah. In the month of Ramadan also there is many things to do, and one of them to make itikaf. Itikaf meaning to be in mosque, which it is 5 time praying mosque, be there for 10 days. This is what Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam doing. Every time he was doing this, he never passed. But even the last time he make it twice because he was in journey. He make 20 days because he was in journey or something happened. Last year he make it twice, double, not 10 days, 20 days. For Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, many things obligatory for him, but not for us. For this, he is showing what it is for him, what for us. But we are we following him. This is his sunnah, his way. We can do, inshallah, no problem. Itikaf, as we said, for man to be in mosque, make itikaf in mosque, not going out from mosque just for eating or for wudu and others. They can go out. But for women in their house, they must be there, and this is make a special room for them. It will be better. For many people, they said not speaking. Of course, you can speak good thing, not bad thing. In Ramadan also for other people, even not good to speak any bad thing or lying or something. You must be careful in Ramadan for all people, not only for who in itikaf. And itikaf also can be 10 days or less also, as much you can do, 3 days, 5 days, 1 week. You can, for your intention, you can do. Even for everybody to take reward every time you come to enter mosque, ask, say, I intention for itikaf. نويت الاعتكاف ما دمت فيه. As I am here in this mosque, I make itikaf. This also can be, you take bless from this itikaf, inshallah. No problem. Every time you must do. For eating also, many people, they thought only itikaf, they must eat lantern. No, you can eat anything.
because itikaf giving you sunnah of Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the sunnah from order of Prophet sallallahu alaihi wasallam, or they said for sahur and for iftar, their barakah. You must make sahur because even with one drop of water or one bite of bread or something, this is you get bless, you get reward. So in itikaf you must, as much you can, read the Quran, make zikr, you pray, nafila, qada. All this must do as much you can. Do good thing. Allah, you are in itikaf, it will be double or triple. Allah Azza wa Jal, as He gave, He will give you from His reward. So as much you do, and this is also for sahur. This give you extra reward. So you must make sahur and iftar and eat, no problem. You can eat too much, you can eat less, there's no problem. But no any forbidden thing to eat or to, of course, for haram thing you cannot eat. Allah keep us away from this, inshallah, from every bad thing, and Allah reward you, inshallah. This is blessed from Allah for us. Allah make everybody to take this happiness. Allah give hidayah for everybody, inshallah. ومن الله التوفيق. الفاتحة.